Üçüncü konumuzda tekrar beraberiz. Bu konu ne? Düzce biliyorsunuz doğal afetler bölgesi. Bizim de zaten bugün anlattığımız iki konunun da ana temelinde doğal afetler, ilk yardım, bununla beraber de olan işte müdahaleler, gözlemlemeler falan var. Şimdi bu konuyla alakalı köpeğimizin işte üzerine bir şey düştü veya ya bu sadece doğal afet değil ama hani konumuz bu olduğu için bunun üzerinden gidiyorum. Herhangi bir durumdan dolayı üzerine bir tuğla düştü, işte kolu hasarlandı, hareket etmiyor ve burada kırık çıkık var mı? Hani evet, kabul ediyorum, röntgen olmadan içiniz sinmeyecek bu burada aldığınız gözlemler ama bu gözlemler ilk başta hani genel olarak kafanızda bir harita şekillendirir. Zaten kliniklerimize gelen hastalarımızın da bir kısmı hani hocam kırık yok sanki ama hani çıkık var mı diye böyle bir getirirler veya işte kırık var herhalde, kolunda böyle kemik çıktı hissediyorum falan tarzında gelirler. Şimdi bunun hakkında bilgi verelim size. Mesela ön kol kemiğine, humerus'un üzerine bir tuğla düştü ve köpeğimiz onun alt tarafını istediği gibi hareket ettirmiyor. Ayak sallandığını varsayalım. Yani bu oyuncak üzerinden çok bilgi veremeyeceğim ama bunu göstereceğim yine size bir şekilde. Kol sallanıyor ve gerçekten hani bir problem olduğunu görüyorsunuz. Var orada bir problem ve bir gözlem yapmamız lazım. Bu tanıdığınız köpekse evet, yaklaşım konusunda kesinlikle hani kendi köpeğinizin huyunu tanıdığınızda hani canı yanıyor mu, acıyor mu, acıdığı zaman ne yapar, size saldırır mı, ısırır mı, bunu tanıyorsanız yaklaşmanızda önce hani size bir tavsiye vereyim. Bu köpeğe yaklaşabilirsiniz. Çünkü kendi köpeğiniz, aşısını biliyorsunuz, işte parazitlerini biliyorsunuz, size bulaşacak hastalıklara karşı önlem aldığınızı biliyorsunuz ama sokakta gördüğümüz bir köpekse burada yaklaşımda biraz dikkat etmemiz lazım. Köpek üzerinden konuşuyorum tekrardan. Biliyorsunuz çok canı yanan bir hayvan istemsiz olarak, köpek istemsiz olarak size kendini zarar verdiğini düşünerek koruma refleksini gösterebilir. Dişini çıkartabilir, ısırmaya çalışabilir. Burada tek başınıza bu müdahaleyi yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ama yani etrafınızda da kimse yoksa, hani o demin aslında size ilk yardım çantasından da bahsetmiştim. O ilk yardım çantasındaki şimdiki o sargı bezlerinden bir tanesi bile burada sizi de koruyabilir. O köpeğin de hayatını kurtarabilir. Gerçekten bir sargı bezi. Ağzını bağladığınız takdirde hani kafasını bir elinizde tutun. Zaten ısıramayacaktır ağzını bağladığınızdan dolayı. Kafasını bir elinizde tutun. Mesela ön kolu kontrol edeceğiz. Aldınız burada kesinlikle söylüyorum bunu. Kolu bir oynatayım, muayene edeyim, kolu kaldırayım, altına bakayım falan tarzında işlemlere girmiyoruz. Çünkü bu kolda eğer ki bir kırık varsa ve kırığın çeşidini kestiremiyorsak gerçekten de alttaki damarları, sinirleri kesip kalıcı bir felç, o anda yaratmış olduğunuz hareketle, rotasyonla o anda yaratmış olduğunuz bir kanama ve ardından bir şok tablosu ve sonuç istenmeyen yerlere gidebilir. Çok basit bir kırıkta dahi bu risk vardır. Bunu unutmayın. Baktınız, aldınız, elinizle yokluyorsunuz. O şişlik olur zaten kırık olan bölgede veya işte çıkık olan bölgede. Elinizle yokluyorsunuz. Gerçekten bir tepki var ve elinizin altında kırık noktalarını hissedebilirsiniz yani. Hani röntgen çekmediğiniz takdirde bundan bahsediyorum. Bakıyorsunuz elinizde, köpek gerçekten çok acı çekiyor, çok ağrı veriyor. Diyeceksiniz burada evet gerçekten bir şey var. Bunun yine bir profesyonel müdahale alması lazım. Bu gözlemlerimiz bizim yeterli kalmaz burada. Alayım götüreyim olacak bu. Ama burada işte şunları kesinlikle önermiyorum. İşte hemen bir sarın, hemen bir işte kalıbın içerisine koyun, kola bir tahta koyalım, hemen kırık noktalarını birleştirin. Bunlar gerçekten çok doğru bir uygulamalar değil. Bunların müdahalesini tam olarak kestiremeyebilirsiniz röntgen çekilmeden, görmeden siz. Ama acil durum anındasınız, bir doğal afet anındasınız ve elinizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu da anlıyoruz ama sakın evde rafların üzerindeki bir ağrı kesiciyi alayım, vurayım falan yapmayın. Çünkü bazı aspirinler köpeklerde, kedilerde ağrı kesiciler toksik nedenlere de yol açabiliyor. Bu sefer başka problemler de çıkartırsınız başınıza. Yine kaş yapayım derken göz çıkartmış oluruz. Bu da olmaz. Şimdi bizim burada yapacağımız şu, hani bir veteriner kliniğine sevkini sağlamanız lazım en doğru şekilde. Bunu da şöyle yapacağız. Yani mukavva kartonlar olabilir. Hani bir boru şekline getirip onu güzel sağlayıp kolu bir sabitleyip alıp hiç hareket ettirmeden veteriner kliniğe getirebilirsiniz. Ben sadece koldan örnek veriyorum bu hareket kısmını ama bunun öncesinde yani boyunda olabilir, ensede olabilir. Yani burada köpeğin yerde yatış pozisyonundan
o bölgedeki kırık, çıkık, herhangi bir konuyla alakalı neyden şüpheleniyorsanız o uzvunu hareket ettirememesi, kullanamaması ve işte arkasına gelen bir sürü hareketsizlik tabloları falan, bunları size belli edecek tablolardır. Dolayısıyla burada yapmanız gereken, gözlemlediğiniz takdirde bir uzuvda bir şeyden şüpheleniyorsunuz, kırık veya çıkıktan, onu siz orada teşhis etmeye çalışmayın. Alın bir şekilde getirin veteriner kliniğine, orada baksınlar. Burada şu da var, onu da söylemeden geçmeyelim. Demin aslında dediğimiz konuyla aynı konuya çıkıyoruz burada. Yaralanmalar var. Mesela tuğla düştü ve bacak kırıldı, kemik uçları dışarıya çıktılar ve gerçekten aktif bir kanama var. Demin anlattığımız yaralanmalarla alakalı kompres veya turnike yöntemlerini kullanarak önce buradaki kanamaları durdurup bu şekilde bunun sevkiyatını sağlamanız lazım. Çünkü gerçekten bu da dikkat edilmesi gereken konulardan birisi. Bu şekilde diyebiliriz.